güzel bir bahar gününden, ilkbaharın ilk günlerinden herkese merhaba ve sevdiğim arkadaşım, ünlü televizyoncu Arzu Hanım'la, Arzu Altıntaş'la yeniden huzurlarınızdayız. Arzu hoş geldin yayınıma canım. Hoş bulduk. Sana ve herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diyor sevgili Arzu. Arzu nasılsın? Genel olarak nasıl her Buhran. şey sence? Bilmiyorum. Hepimize nazar değdi herhalde. Şebnem hasta. Ben böyle bir içim sıkılıyor. Kolumu kaldırmaya halim yok ama 5000 tane iş var. Mecburen yapıyorum falan. Böyle bir buhran modundayız. Varsa astrolog ya da İpek Hanım bizi izliyorsa söylesin. Herhalde tutulma falan bir şey var. Evet, İpek retro olduğunu ve retro süresince de her şeyin maalesef istemediğimiz gibi gelişeceğini söylemişti. Retro'nun etkileri ilk olarak kendisinde görüldü. Biliyorsun Kıbrıs'tan Evet, binip İstanbul'a geleceği uçak o akşam kalkamadı. Saatlerce beklediler havalimanında, uçağın evet. içinde ve sonunda sefer iptal oldu. Ama Yani ben şunu sonra okudum söyleyeceğim, yayını. Gerçekten füze atıldığı içinmiş. Hani havada öyle mi? füzeler atıldı ya. Ben onu Evet, espri evet. yapıyorlar sandım. Sonra izledim yayını. Altta yazmış. Gerçekten o füzeler atıldığı için uçağı kaldırmamışlar. Onlara önce o zaman fırtına demişler. Çünkü bana ilk konuştuğumuzda telefonla Kıbrıs'ta o akşam, uçağı beklerken fırtına nedeniyle kaldırmıyorlar demişti. Demek sonra füze olduğunu, Evet, çünkü füze biz de güldük tehlikesi. kadıncağıza füze atıldı deyince. Hani öyle bir tabir var ya. Gerçekten füzeler havada birbiriyle çatıştığı için onların da uçağı kalkamamış. Evet, senin yayın donuyor kısmen. Şu anda dondu, geri geldin. Evet, Retro. hayırlı hayırlısı retro ve retronun en büyük, en kötü tarafını yaşadık. Bütün dünyaca retroya girdikten bir süre sonra savaş başladı. Yani daha nasıl bir kötülük olabilir ki? Evet, dostlar, savaştan şöyle kısaca birkaç önemli detayı konuşup sonra ana konulara geçelim istersen. Serena ile ilgili gelişmeyi konuşacağız dedim ama hazır, savaş nedeniyle uçuşların durdurulduğunu konuşmuşken, eee, İran dini lideri Hamenei öldüğü o saldırıda, o kalleşçe yapılan saldırıda, İsrail'in ve Amerika'nın kalleşçe yaptığı saldırıda eşi de yanında vefat etmiş. Bu gelişmeyi de bugün geçti ajanslar. Hamenei'nin eşi de orada vefat etmiş. Bizim Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti yönetimi masadayken diyor saldırı olur mu diyor. Masada görüşülürken konu barış için masaya oturup masada günlerce uzlaşmak için görüşürken, görüşmeler sürerken daha neticelenmeden, olumlu ya da olumsuz neticelenmeden kalleşçe yapılan bir saldırıdır bu. Bizim Türkiye'nin görüşü de bu şekilde. Hakikaten öyle. Yani dün de buna benzer bir şeyler söylemeye çalıştık biz de seninle yayındayken. Bu işin de savaşın da bir, adabı olmalı, bir usulü olmalı, bir delikanlılığı olmalı diye konuştuk. Hakikaten, ve çocuklar öldürüldü. Kız çocukları okulda kız okulunu bombaladılar biliyorsun İran'da. Evet. 180 civarında kız çocuğu, okul öğrenci çağında kız çocuğu öldürüldü, ve bunu İsrail yaptı. Bu çok acı bir şey. Yazıklar olsun. Çok büyük bir barbarlık. Eee, Sen de herhalde son derece bu konuda Evet, üzülüyorsun. üzgünüm. Keşke hiç savaş olmasa, savaşlar olmasa. Savaşın kazananı hep silah satanlar oluyor. Olan masum halklara oluyor. Çok üzgünüm. Mevzu buraya gelmişken bu okul dediğin için bugün de Çekmeköy'de bir öğretmenimiz öldürüldü 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından. Öğretmenimizin durumu çok kötüydü ama son dakika bilgisi olarak öldüğünü bildirdiler. Diğer öğretmenimizin ve öğrencinin de durumu ağırmış.
Çok üzgünüm. Yani bizim de okullarımızda şiddet var. Küçücük çocuklar, genç delikanlılar şiddet içerisindeler. Çok üzücü yani. Bu nasıl sonlanacak bilmiyorum. 2 dakika önce tweet attım. Her okula artık bir psikolog, bir psikiyatr lazım. Gerçekten bu çocukların tedavi edilmesi lazım. Maalesef. Dondun sen. Evet, bu arada ara ara donuyorsun. Dondun şimdi ama geri geldi. Evet, seni Beni duyuyorum. duyabiliyor Sen musun? de dondun bir ara. Öyle Hı hı. mi? Bir saniye, bir saniye. Çek edeyim kendimi. Acaba sen, Wi-Fi'de olmayabilir misin? Şimdi Wi-Fi'dayım. Wi-Fi'dayım. Peki, eee, benden kaynaklanıyor olabilir yani. Hı Bende hı. donuyor olabilirsin. Bende Hı. donuyor olabilirsin. Evet, tamam. Ben Wi-Fi'dayım şu anda. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i gördün mü dün İstanbul Havalimanı'nda el ele, eller de böyle parmaklar iç içe böyle hani hiçbir bırakmamacasına. Yani şöyle üstünkörü tutmak var bir. Yani gazeteciler görsün çeksin diye böyle bir de böyle parmakları geçirerek çok seviyorlar birbirlerini sanki. He? Evet, çok aşık gibiler, ne güzel. Birazcık da aşk duyalım, güzel şeyler duyalım. İnsanlar birbirlerini sevsin, ne güzel birbirlerini bulmuşlar, aşklarını da çok güzel yaşıyorlar. Evet, Phuket'ten bir gün önce fotoğraflar paylaştı. Onlar demek ki stok fotoğraflarmış. Birlikte bir Phuket'e gitmişler, Tayland'a gitmişler. Orada bir tatil yapmışlar. Sonra Milano'ya geçmişler, oradan Avrupa'ya geçmişler. Fakat Milano'da moda haftası vardı, onlar oradayken ama moda haftasından bir paylaşım yapmadı Serenay. Demek ki oraya işbirliği için gitmedi. Hı Ya, hı. değil mi? Ben de Ya başka görmedim. ya alışveriş için filan başka bir şey için gitti. Ve yani çünkü inişte çocuklar da muhabir arkadaşlar da havalimanında sordular. Tayland'da tatildeydiniz zaman Milano uçağından indiniz diye. Eee, Oradaki, muhabirlerle konuşurken arkadaşlar, eee, 5-6 muhabir gelmişler havalimanına. Hepsi haber aldı demek ki. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'i karşılayıp röportaj yapmaya. "Çok kalabalıksınız." diyor Mert Demir. "Semt çocukları mı?" diyor, "Toplanmışsınız." diyor. Eskiden öyleydi ya, mahalle kültürü vardı. Evet, Semt çocukları, mahalle çocukları toplanırlardı. Çeşitli oyunlar oynarlardı bir arada. Genç, daha sonraki ilerleyen yaşlarda ise oyunlar rafa kalkmıştı. Artık 18-19 yaşındayken de mahalledeki elektrik direğin dibinde gençler dikilirdi. Sohbet ederlerdi saatlerce. Oyun çağını geçince de maalesef o kültür de kalmadı artık. Mahalle kültürü de kalmadı. evet. Ve o videoda muhabir arkadaşlar Serenay Sarıkaya'ya soruyorlar. Serenay Hanım, herkes hayatını sizin oynamanızı istiyor. Ne diyorsunuz diye. Ne güzel soru. Ben çok beğendim. Serenay Sarıkaya rastlandı ve bu soru soruldu ama Serenay Sarıkaya keyifsizdi herhalde. O konu bayatladı ya dedi. Yani halbuki oradan çok güzel bir muhabbet çıkardı. Bayatlamaz ki o konu. Kime sorsalar yeni yeni de insanlar yine Serenay Sarıkaya oynasın diyorlar yani. Evet, evet. Cevap verebilirdi ama vermek istememiş. Artık zaten çok da hedef oluyor sanatçılar. Atıyorum, biz de haber girdiğimizde ya da sanatçıları gördüklerinde, bir soru sorduklarında cevapladığında dünyada savaş var, işte gündem bu, gündem şu vesaire dedikleri için oradan bir çekincesi olmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Bir de vereceği cevap üzerinden başka şeyler üretiyorlar, türetiyorlar değil mi? Evet. Geyik yapıyor insanlar. Linçlemeye de başlıyorlar. Acayip bir şey yere çekiyorlar cevabı. Sonra demişler ki yeni dönemde sizi dizilerde görebilecek miyiz diye soruyor muhabirler. Hiç cevap vermiyor. Hiç cevap vermiyor. Mert'e soruyorlar sevgilisine, müzisyen Mert'e siz neler yapıyorsunuz? Yeni projeler var mı? Mert de Serenay'a dönüyor. Yol da o kadar uzun ki diyor gülerek. İkisi de gülüyorlar. Yani o çıkış kapısından asansöre kadar olan o Hı koridor, hı. salonun
mesafesini, yani, yürüdükçe yeni sorular Yeni geliyor. soru. Ama yani, eee, bu hoş değil yani. Böyle bir şey konuşması hoş değil. Ya, çocuklar işini yapıyorlar orada ve Güzel espri bence. Ben çok eğlendim. "Yolda o kadar uzun ki" diyor, hani, "bitmiyor sorunuz." diye. Bence çok zekice geldi bana. tamam zekice ama yani, bir sorularda, hani, birine hiç değilse bir cevap verin. Elle tutulur bir cevap verin. Yani, arkadaşlar işini yapıyor. Evet. Eee, alkışa gelince alıyorlar. O zaman zamanları çok. Alkış gelince, methedince insanlar, övünce o zaman vakit çok. O zaman yol uzun değil. Ama soru sorulunca, eee, kaçınıyorlar cevaplamaktan. Sonra, Serenay Sarıkaya'nın profilinde storiesini hareketli görünce profil resminden bir gireyim bakayım ne paylaşmış. Milano'ya uğradılar ya, Milano Moda Hımm. Haftası'ndan bir şey mi paylaşmış deyince şok oldum girince. Bir baktım, Paris, geri geldim, Paris'teyim filan diye böyle bir şey ve, odasına girince, birisi bir mektup bırakmış herhâlde bir çiçeklerle filan geldi. O mektubu oraya paylaşmış İngilizce kısa not. Yves Saint Laurent etiketli şeyli, Yves Saint Laurent firmasının başındaki insan, yaratıcı direktör, bütün şeylere okay veren, kreasyonlara okay veren kişi, CEO diyebiliriz biz ona. O, "Serenay seni, defile sırasında geleceğim, göreceğim." filan gibi bir şey yazmış. Yani, "Seninle tanışmaya yanına geleceğim salonda." Diye bir şey yazmış. Onu Serenay paylaşmış bizimle. Yarın Yves Saint Laurent'in Paris'te, eee, kış dönemi, tanıtımı var. Yeni modellerinin tanıtımı var. Serenay işbirliğiyle oraya davet edilmiş. Yani çok iyi de bir para aldığını zannediyorum. Eee, oradan onu çıkardım En ve sevdiğim marka Yves Saint Laurent. Tam benim benim stilim. benim de, erkekte de benim de öyle. Evet. Ve düşünebiliyor musun? Yani geliyor Milano'dan bir başka Tayland, Milano ve sabahleyin, Paris'e uçuyor. Ne güzel bir hayat, ne dolu bir kariyer, ne dolu bir iş ajandası, eee, Evet, çok ve tatlı, çok başarılı, çok inanılmaz hak ediyor. hak ediyor. Bundan, 10 sene evveline kadar böyle işbirlikleri yoktu. Yani dünyaca ünlü markalar bizden, Bizimkileri hiç önemsemiyorlardı. bravo. Bizimkileri önemsemiyorlar. Sence neden şimdi bugün önemsiyorlar? Çünkü Türk dizileri çok meşhur oldu. Bizimkiler de çok dünya standartlarında, çalışmaya başladılar. İşte, Netflix'in faktörü çok fazla. Çok fazla Avrupa'da, basında yer aldılar vesaire vesaire. Bir de bu Instagram ve takipçi meselesi. Hani, baktılar 8 milyon 10 milyon takipçi. İşte, atıyorum Serenay Sarıkaya Türkiye'de çok meşhur. İlk, işte, teklifler gelmeye başladı markalardan. Çünkü artık herkes takipçi sayısına bakıyor. Sonra yaptıkları işlere baktılar, çok ses getirdiler ilk çalıştıklarında. Gerçekten, hani, dünya markalarını Türkiye'de de çok kullanan insan var. Buradan da çok tüketiciyi etkiledi bunlar. O yüzden çalışmaya başladılar bizimkilerle. Bundan 10 sene önce öyle Yves Saint Laurent'le birisi çalışacak, edecek. Çok zordu. Yani hatırlarsın bizim en büyük starlarımız gidip delice parayla alışveriş yapıyorlardı oradan. Ne büyük paralar bırakıyorlardı. Evet, Ne büyük evet. paralar Ve bırakıyorlardı. hiçbirine hediye vermiyorlardı barter dedikleri sistemde. "Al bu elbiseyi giy getir." demiyorlardı. Ama şu anda adım kadar eminim ki Serenay'a ve Hande Erçel ve benzeri birçok oyuncumuza hediye olarak elbiselerini veriyorlar giymeleri için. Hande Erçel'e de Hadise'ye de veriyorlar. Şarkıcı Evet. Hadise'ye de veriyorlar. Yani söylediğin gibi hepsine katılıyorum. Hepsi çok doğru. Çok güzel teşhis. Çok güzel özetledin, anlattın. Burada, Türk dizilerinin çok büyük faydası var, etkisi var ve Türk dizilerinin o müthiş, görselliği, hikâyelerinin güzelliği, tabii bu kavga dövüş, filmleri, dizilerinden sonra nasıl olur, Batı'nın bizim dizilerimize
bakışı şimdiden, mırın kırın ediyorlar. Geliyor yorumlarda okuyorum yabancı dergilerde özellikle Türk dizilerinin tadı kaçtı filan şeklinde. Ancak bu Serenay Sarıkaya özelinde mesela konuşursak, Hande Erçel özelinde konuşursak, hakikaten o, cıvıl cıvıl görüntüler, cıvıl cıvıl ortamlar dizilerdeki o Serenay'ın en son dijitalde yayınlanan 3 bölüm yayınlandı, 4'üncü çekilecek, değil mi? O Evet, o dizisinde de mesela, Amerika'da yayınlanan, çekilen bir diziyi izliyormuş gibisin. Fransa'da, İngiltere'de çekilen bir diziyi izliyormuş gibisin. Yani cıvıl evet. cıvıl, her ortam, her şey cıvıl cıvıl. Hikâyesi de sıkmıyor. İnsanlar ekranda kilitleniyor, izliyorlar ve çok da seyredildi. Öyle olunca da tabii çok haklısın. Yabancı fanlar da çok sayıda. Türkiye'de ürünleri satılsın diye o, şarkıcının, o oyuncunun tanıtmasını istiyorlar ve bizimkiler de böyle işte Milano'dan gelip Paris'e uçuyorlar ertesi sabah. Ne Ama güzel. Bir de şortla gelmişti. Dikkatini çekti mi? çekti. Çok üşüdüm ben Serenay'a bakınca. Ama yani, rahat etmek için uçakta. Sen de Ama uçağa çok soğuk oluyor uçak. Nasıl dayandı? battaniye istiyor ya, battaniye 2 tane ister. Peki sen de uçağa binerken ben mesela eşofmanla binmek isterim Ben de. uçağa binerken. Ayağıma mutlaka bir terlik filan geçiririm arabadan inerken havalimanında. Arabayı park ederim, işte, bagajda bir terliğim olur. Bir çift uçağa onunla binerim filan yani. Çünkü uçakta hakikaten, devamlı oturmak çok zor ya. Evet, çok sıkıcı. Hele uzun uçuşlarda. Evet, Ne kadar evet. sıkıcı. Kalkıp dolaşmak da lazım tabii damarların rahatlaması. Tabii ki yarım saatte bir dolaşmak lazım ama nerede, nasıl dolaşacaksın? Ben zaten çok sıkıntılı bir tipim, çok sıkılıyorum uçaklarda. En azından koridorda mümkün olduğu kadar dolaşmayı tavsiye ediyor doktorlar. En Evet, azından. Eee, pıhtı atmaması için. Allah korusun pıhtı atmaması için. Evet. Mert Demir'le çok mutlular. Onu gördük. Bir kere daha onu gördük. Darısı başımıza. Darısı sevgilisi olmayanların başına. Darısı sevgili. Ya Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Bize Bir Şey Olmaz'da dijital dizisi çekildi, gösterilecek 25 Mart'ta. Afra Saraçoğlu da var diyorlar dizinin içinde. Dizide Afra Saraçoğlu da var diyorlar. Konuşacağız bunu arkadaşlar. Afra Saraçoğlu da o diziye mi girdi? Bunu konuşacağız. Yani İrem Derici ile ilgili ne diyorsun? İrem Derici barıştı. Barışırken de ya işte ben böyleyim diyor. Ailesi İrem Derici özür benim diliyor. arkadaşlarıma benziyor. Nasıl? Adamlarla ayrılan benim evime geliyor. Adamı kötülüyor, kötülüyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben adamdan nefret eder, tiksinir hale geliyorum. Olan bana oluyor. Gerçekten adamdan nefret ediyorum. Sonra bir gün sonra ya da evine dönerken o akşam biz barıştık diyor. Çünkü onun aşkı var. Adamı sevmeye devam ediyor. Ama ben de adamdan acayip soğuyorum. Bir daha hiç o adamların yüzüne bakasım gelmiyor. İrem Derici de bize aynısını yaptı. Adamı kötüledi, kötüledi, kötüledi. Hepimiz adamdan nefret ettik. Çıktı ortaya ben böyleyim barıştım. Hay Allah ya. İrem hepinizden diyor, ailemizden özür diliyorum. Gerçekten sonsuza kadar ergen bir kızınız var. Sizin de kaderinize İrem düştü. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak diyor ve İnanıyor musun? ya İrem Derici ya temiz kalpli ama kendi elinde değil ya. Kendi Tabii elinde canım. değil. Bir kavgaya bakar, yine yazar, yine çizer, yine aynısı olur. Bize söylemeyin kardeşim. Biz şu anda adamdan soğuduk yani. Ya, adam için neler çıkardılar biliyorsun değil mi Evet. ya? Ya, söylemedikleri kalmadı çocuk için ya. Bir de Ya, demiş onları da mahkemeye vereceğim demiş İrem Derici. of, Biz of, of. soğuduk. Bizim için bu ilişki bitti. Bitti yani. Fakat o dedikoduları çıkaranlar şunu göremiyorlar mı? Yani bu kız nişan yapıyor. Ya, bu kız çocuk değil ki. 30'lu yaşları artık deviriyor neredeyse. Yani bir çocukta yanlış bir şey olsa bugüne kadar farkına varmaz mı? Nişan yapar mı? Yani
Onları çıkaranlar da hiç araştırmadan yorum yapıyorlar. Bizim, şey de, ay, İpek de, "Ya sen üstelik astrologsun, göremiyor musun neyin ne olduğunu gerçeği?" "İpek," diyorum, "söyleme öyle." diyorum. "Hayır Bilal Bey," diyor, "çok sağlam kaynaktan," diyor, "bana bilgi geldi." diyor. Aman diyorum ya. Ne İnsan bilgisi gelmiş? Görmedim ben orayı. ya, işte o şey, eee, telefonda söylüyor, yayında değil. Yani İrem Derici'nin sevgilisiyle ilgili bir dedikodular çıktı Hı ya, hı, tuhaf hı tuhaf hı. şeyler söylendi ya. Hı hı. İpek de onlara inanmış. Ben dedim ona katılmıyorum. Öyle bir şey yok dedim ve göreceksin barışacaklar dedi. Ben barışacaklar, ön sezim de İrem Derici'den dolayı. İrem Derici'yi tanıdığım, bildiğim için o huyunu, yani gelgit akıllı. Zaten söyledim gelgit akıllısın diye paylaştım da. O da bana dedi ki ilk benim patlayan şarkım, Gelgit. Gelgit, Düşler Ülkesi'nin Gelgit akıllısı. Bilal abi dedi. Sezen Aksu bestesi, Sezen Aksu şarkısı. Ben öyleyim dedi filan. Hoş Tamam, karşılamak artık bizi lazım. karıştırmasın lütfen. Kavga da edince düğününe de nişanına da hiçbir şeye karışmak istemiyoruz. Nasıl biliyorsa öyle yapsın İrem Derici. Ya mutlu gününü paylaşsın bizimle. Ona bir şey deme. Yani ona ortak olalım yahu. Bu kadar çile çektik ya. Ben adamdan soğudum, ben olamam. Benim öyle huyum var. Ya, hakikaten şimdi o çocuğu ben çok yakından izliyorum. Bakıyorum videolarına filan. O kadar tatlı, sempatik bir çocuk ki. Yani o şakalaşmaları, gülmeleri, çocuğun yüz ifadesi aslında bir, şey de olabilir, konservatuvar, oyunculuk üzerine okumuş olsa çok iyi komedyen filan da olur. Harika bir tip var çocukta. Çok güzel bir yüzü var çocukta, şey anlamında, oyunculuk anlamında, Hımm. komedyenlik anlamında. Zaten çok iyi dans ediyor, süper dans ediyor. İyi de bir DJ. Neyse bu kadar yeter. Aynen. Bizi karıştırmasınlar artık. Ben adamdan soğudum. Ne yapıyorsa yapsın İrem Derici. Ne yapıyorsa yapsın. Yani. Peki, ne diyorsun bu Aynı Yağmur Altında dizisi, o domuz yemeği sofraya gelmişti. Reyting baş aşağı gidince kurtarmak için gününü değiştirdi kanal. Pazartesiden pazara aldı. Dün akşam yayınlandı ama reyting bu sabah açıklandı. Eskisi gibi yine birlerde reyting. Eee, Artık kurtulması mümkün değil. Mümkün. Zaten pazara alınan her dizi bitiyor. Eğer pazar başlamadıysa, gerçek günü pazar değilse pazara alınan her dizi bitiyor. Bence o da bitecek. Reyting almıyor. Domuz bile kurtaramadı reytinglerini. Maalesef bitecek. Hülya Avşar için büyük yıkım olacak. Seneler sonra ilk kez bir projeyi, kabul etti ve kabul ettiği proje, reyting alamadı. Hülya Avşar, o başrolde oynayan çocuk seyretmiyorum diziyi. İlk bölümü şöyle biraz Ben de seyrettim. hiç beğenmedim, Ali izleyemiyorum. Ali karakteriyle Ali karakteriyle sahnesi var. Kamera arkası videosunu yayınlamışlar. O çocukla beraber bir divan, bir kanepenin üzerine belki de yatak oturuyorlar. Yani ikisi de normal kıyafetleriyle. Sahne çekilecek. Yan yana oturuyorlar, konuşuyorlar, konuşacaklar. Hülya Avşar o çocuğun dizine, bacağına sahne dışında, çekim dışında, kayıt dışında saydım 8-9 kere dokandı. Temas. Devamlı elle böyle temas. Devamlı elle bir şekilde çocuğun ya Hülya, o kadar çirkin gözüküyor ki bu yaptığın. O kadar çirkin gözüküyor ki. Sen yılların oyuncususun. Eline ayağına sahip çıksana be Hülya ya. O kadar yanlış anlaşılır, o kadar çirkin gözüküyor ki. Bunu söylediğimden dolayı bana bir daha küseceksin belki. Küsersen küs yani. Nasıl oyuncusun sen ya? Nasıl tecrübelisin ya? Hayret ediyorum sana ya. Hayret Görmedim ediyorum ben, Hülya Avşar yani sana ya. Aynı görmedim. gün yayınlanan Rüya gibi Hı hı. senin Bitti benim dizim. O kadar senin üzgünüm ki. Çok benim kaliteli bir gibi. işti, çok tatlı bir işti. Vurdu kırdı yok, o yok, bu yok. Oyuncuları şahane ötesi ama bitti ve biterken dün akşam şov yaptılar.
Ben final diye görünce şaşırdım zaten. Hiç gözüme denk gelmemiş. Böyle son işte bir otel içerisinde Seda Akman'la şeyi karıştırıyorum. Seda Akman değildi değil mi? Seda bir şey, Seda Bakan. Evet, Seda Seda Bakan. Bakan işte otelde bir şeyler üretiyor. İşte onları çocuk derneklerini çağırıyorlar. Yetimhanedeki çocukları çağırıyorlar. Onlara veriyorlar. Onlara yemek sunuyorlar. İşte yetimhaneler için bir sürü şeyler pazarlıyorlar. Senaryoya bunu koymuşlar. Yani bilerek şov yaptılar. İşte yaşlı huzur evlerindekilerini de davet ediyorlar. Tamamen böyle sosyal sorumluluk gibi bitirdiler bütün projeleri içine katıp. Yani şunu demek istediler bence. Alın siz çar çöp, vurdu, kırdı, onu izleyin. Biz de böyle şovumuzu yaparız, şerefimizle gideriz dediler. Arada bir bölümde de şey dediler. Orada bir kendi aralarında dükkanın kapanmasıyla ilgili dijitalde devam eder miyiz? Bakalım falan filan diye bir sinyal verdiler. İnşallah dijitalde devam ederler çünkü çok güzel bir diziydi. Ben bayılıyordum. Ya ben de ilk bölümünü seyretmiştim ve sevmiştim. Bana da çok güzel geçmişti dizi ama sonra zamanla ne yazık ki şimdi 13. bölümde kaldırıldı değil mi? Evet, evet. Çok üzücü. O kadar tatlı ki. Yani bu reyting makineleri kimin evinde ya? Kimler bunlara karar veriyor? Bilmiyorum. Sinir geliyor bana. Saçma sapan hiç sevmediğim şeyler reytingde öne geçiyor. Bu kadar tatlı, naif, topluma mesaj da veren bir dizi kaldırılıyor. Şaka gibi. TİAK diye bir kurum var. TİAK özerk bir kurum. O karar veriyor. Kanalların büyük kanalların yöneticileri var. Burada yönetim kurulunda bu kurumun ve reklam piyasasının, reklam ajanslarının başkanları var. Onlar o kurum karar veriyor. Algoritmayı o kurum oluşturuyor. Hangi tür yapımlar daha çok izlenir notu alıyor şeklinde. Yanlış, yanlış yani Çok o yanlış, çok yanlış. Biz sürekli mafya, terör, doğudaki işte o şeyler falan filan onları görmek zorunda değiliz ya. değil. İstemiyoruz da görmek yani. Bilmiyorum ne olacak. Bu arada Eşref Rüya çok kendine çekidüzen verdi. Bilgin var mı? Yo izlemiyorum. Yani TikTok dakikada 100 gelen. kişiyi öldürmüyorlar ama bir 3-5 kişi ölüyor. Ama öyleydi. Toplu ölümler vardı. Mafyalar birbirlerini tarıyordu falan. Bayağı şimdi daha minimalize ettiler. İşte para için neler yapıyorlar maalesef. Maalesef para Silah çok gösterilmiyor mesela. daha Azaldı. azaltılması. İnşallah hiç gösterilmez. İnşallah tamamen azaltılır. Yani ben, bu yüzden Afra Saraçoğlu'nu çok sevdiğim halde benim ne kadar Afra'yı takdir ettiğimi herkes bilir, beni izleyenler, yıllardır takip edenler. Afra'nın dizisini izlemiyorum. İzlemiyorum çünkü sadece silah görmemek için, kavga dövüş görmemek için o yalandan kavgalarını, eee, Kenan İmirzalıoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu gerçek hayatta öyle bir insan da değil aslında. Kavga etmeyi falan da bilmez. Zaten zor bölümlerde, sahnelerde başkası oynuyor ya yerine. Afra Saraçoğlu'nu o öyle bağırırken diyorlar ki şimdi bu işi bilmeyenler ya muhteşem oyunculuk nasıl ağlıyor ama bir ağlayışı var. Gördüm bugün. Fragman mıdır, diziden midir seyretmediğim için kestiremiyorum, anlayamıyorum. Aa! Şöyle bir çirkinlik suratta. O güzelim bebek kızın suratı. Ya bu kızı böyle mi göstereceksiniz? Böyle dizilerde oynatmak için mi bu kız star oldu? Diyeceksiniz ki bana oyuncu her şeyi oynar. Ya kardeşim mecbur mu? Neden illa dayatıyorsunuz? Her şeyi oynar elbette oyuncu ama neden böyle bir mafya dizisinin baş kadın oyuncusu haline getirdiniz siz bu kızı? Bu kız da güzel şeyler çeksenize, güzellikler çeksenize. Yani aile dizileri çeksenize bu kızla. Mahallemizin gülü olsun bu kız mesela. Öyle bir dizi çekin. İlla aşk çekmek şart değil. Mahallemizin güzel ablası olsun. Çocuklara Aa, eee, Şebnem'le Ben aşk dizisi istiyoruz biz. aşk dizisi olsun. Yani ama o benim deminki çirkin halimi gördün mü? Bu Afra'nın suratı da bu hale geliyor. O sahneyi bir görsen var ya, diziden Afra'dan soğursun. O Diyorlar ki kadar. ay ya ne muhteşem oynuyor kız. Ya kim ağlar böyle bu başkasına
başkasını üzüntüden kahredecek şekilde ağla diye kime söylersen aynı şeyi yapar. Bunda oyunculuk yok ki bunda. Bu oyunculuk bunun neresinde arkadaşlar? Oyunculuğu sizler yanlış anlıyorsunuz, yanlış biliyorsunuz. Oyunculuk süre giden sahneleri aynı tempoda, aynı güzellikte, aynı etkide oynayabilmektir. Yani iyi oyunculuk. Tek bir ağlama sahnesine bu oyunculuk değil ya. Bu oyuncu asla değil ya. Ve Afra'yı böyle göstermek de Afra Saraçoğlu'na ihanettir ya. Kim ne anlarsa anlasın. Benim fikrim böyle yani. Yani ve o yüzden izlemiyorum ben. Biri yazmış avukat ama avukatlık yaptığı bir sahneyi göremedik diye. Biraz önce okumuştum. Kimdi göremedim. Öyle bir avukatlık ofisinde göremedik, Cübbe'yle göremedik. Bir sahnesi vardı galiba Cübbe'yle ya da yoktu yani bilmiyorum tam unuttum. İzlemeyeli çok oldu. Her neyse hayatım. Dubai'de kalanlar sen paylaşmışsın 5 dakika magazin Instagram sayfanda, magazin sayfanda Ivana Sert Dubai'de kalmış o da ha? Evet, o da kalmış. Anlatsana başka kim vardı? Şevket Çoruh kalmış, İlker Ayrık kalmış. Şevket Çoruh oyun için gitmiş. Hatta şimdi dönemiyor. Oynadığı oyunun 2 temsilini iptal etti. Balıkesir ve İstanbul'du galiba, atıyor olabilirim ama aklımda kalan bu. Onları iptal etti çünkü ne zaman uçacakları belli değil. Ivana Sert de tatil için oradaymış. O dönemiyor. İlker Ayrık da başka bir proje için oradaymış. Rehin kaldılar. Hatta Pınar Kerimoğlu bugün yayın yapmış. 3 Mart'ta o da dönecekmiş. Uçuş yok, dönemiyor. Oo. Ya 3 Mart'a bilet almış ama Evet, iptal olmuş herhalde. iptal. Evet. Evet. Ne kadar çok insan vardır biliyor musun? Bence bu gördüklerimiz, görmediğimiz daha çok mesela bugün ben bir tweet okudum. Kaynak kimdi hatırlamıyorum. Sağlam bir kaynaktı. Influencer'lar çok sık gidiyorlar ya. Influencer'ların çoğu şu anda oradaymış, Dubai'deymiş. Komşu kapısı yapmışlardı Dubai'ye. Evet, evet. Demet Akalın mesela tweet atmış. Geçen hafta oradaydım. İyi ki şimdi orada değilim. Yoksa baygınlık geçirirdim, ölürdüm diye. Birçok kişi, Meriç Keskin var, ünlü influencer. O da geçen hafta oradaydık. Aslında bu hafta da orada olacaktık. Allah'tan işte kayağa geldik, gitmedik falan yazmış. Çoğu influencer oradaymış. Hayat ne güzel şimdi. Kayaktasın. 0 derece havada, Uludağ'da kayak yapıyorsun. Ama istediğin zaman da Dubai'ye gidebiliyorsun. İmkanın var. Dubai'de de 27-28 derecede denize giriyorsun. Yaz yaşıyorsun. Yaz mevsimini yaşıyorsun. Ne Evet. güzel. Ne güzel hayatlar. Yani Dubai'de şimdi bir uçakta yer açıldığı zaman, bir havayolu uçak seferi koyduğu zaman sadece Türk Hava Yolları ya da Pegasus sadece Türkler talepte bulunmuyor ki. Oradan ülkesine gitmek isteyen herkes o uçakta yer bulma ümidiyle hurra, değil mi? Rezervasyon Tabii, yapmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul'a geldikten sonra gidecekleri yere uçmak kolay artık. tabii. Onlar da Dolayısıyla ben mesela ben şu anda uçmaya korkarım. Yukarıda bir füze müze gelir diye o uçak inene kadar ben zaten öldürürüm kendimi korkudan. yapma ya, Tabii, yani, panik yapma atak ya. geçiririm. Hani, yerde kalmak daha temkinli gelir bana. Çünkü düşünsene havadasın ve bir sürü füze var. Hangi birisi uçağa denk gelebilir ya da gelmez? Hani, daha büyük risk bence. Bence oldukları yerde kalsınlar. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti çok ilginç bir şey yapmış bugün. Ben de bir paylaşım Ya, evet, gördüm. gördün değil mi? Otellere Abu Dhabi'deki ve Dubai'deki turistik otellerin hepsine talimat geçmişler. Bütün konuklarınızın masrafını biz Evet. karşılayacağız. Herkesi misafir etmeye devam edin şeklinde. Evet, helal olsun. Helal Gerçekten olsun. Birleşik Arap Emirlikleri'ne helal olsun. Evet. Onunla da sınırlı değil. O kadar çok madde vardı ki orada kalan ve ihtiyacı olan herkese yetişmişler yani. Ben hiç ummazdım, çok takdir ettim. Adamlarda para sınırsız olduğu için ve insanların da oradan güzel izlenimlerle ayrılmasını istedikleri için en büyük endişeleri dünyada karalanmak. Hı Dubai hı. Dubai olarak, Abu Dhabi olarak dünyada insanların artık oraya gitmeyin, tehlikeli yer demesinden
Çünkü, onların ideali zaten dünyada turistik yer olarak bir numaraya yerleşmek ve buna da yaklaştılar hızla. Tabii, çok hızlı yükseldiler, yaklaştılar. Bir de göründüğü gibi değilmiş. Ben birkaç çok ciddi yayın izledim. İşte Burj Khalifa falan patlıyor falan görüntüleri vardı ya, onlar hepsi fake'miş. İnsanlar ruh hastası herhâlde. Yani Yaparlar. neden böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde inanılmaz bir sistem var. Aslında bence daha popüler olacaklar bundan sonra. Çünkü füzeyi yukarıda yakalıyor ve etkisiz hâle getiriyor. Etkisiz hâle getirdiği füzeler yere düşmüş. Çok ciddi yayınlardan izledim. Hani bir yer patlamamış, bir yere denk gelmemiş. Onların savunma sistemleri bunları yok etmiş ama yayın yasağı gelmiş. Sadece böyle yalan haber yapan, işte burası patladı, orası patladı, burası böyle diye yayın yapanlara bir ceza ve yayın yasağı varmış. Onun haricinde gerçekten ben baktım birçok arkadaşım orada havuz başında geziyorlar, AVM'deler falan. Bir panik hali yok yani. Bugün iyi. Bugün, hiçbir olay olmamış. Hiçbir bomba sesi duymadık diyorlar. Evet. Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ve kocası Engin Altan Düzyatan da çocuklarıyla beraber orada yaşıyorlar biliyorsun. Evet. Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda, çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslı Şah ve ailesi de iyi diye Neslişah Alkoçlar paylaşım yaptı. Ve bugün her şeyin çok daha iyi olduğunu, yoluna girdiğini söylüyor. Umarım öyle devam eder. İnşallah. Evet, Kimseye hiçbir şey olmasın. tabii canım, hiç kimseye bir şey olmasın. Sosyal medyada gördün mü? İnsanlar ne kadar nefret dolu. İşte Dubai'ye gidenlere, "Oh, çok iyi oldu." bilmem ne. İşte orada çocuğunu okutanlara vesaire. Ya korkunç insanlar ya. Korkunç kötüler yani. Sen de gidebilirdin. Şu an gidememenin sebebi oradaki insanlar değil. Oturup nefret kusuyorlar. Çok korkunç ve kötüler. Değil mi? Yani toplumun bir kesimi hakikaten böyle ya. Başkasını Evet. kötülemek için, başkasını eleştirmek için sürekli bir bahane, bir sebep arıyorlar. Evet, Yani yani, şimdi o Dubai'de diye, "Ay, orada kalın da burayı terk ettiniz, gittiniz de." Bak kardeşim, hepimizin vatanı yani. Bir yere tatil için gittiğimizde vatanı terk etmiyoruz ya da çoluğu çocuğu okutmak için gittiğimizde ya da işimiz icabı atıyorum Dubai'ye bizi atadılar. Mecbur Dubai'ye gittiğimizde vatansız olmuyoruz yani yine vatana ait oluyoruz. Enteresan insanlar. aynen öyle. Enteresan insanlar. Peki, benim özel üyelerimden kim var acaba burada? Süreyya Hanım burada mı? Süreyya Diker. Uğradı mı Süreyya Hanım? Moderatörler burada mı? Moderatörlerle Banu demin buradaydı sanki. Yayını açarken Banu'yu gördüm sanki. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan. Dilek Şenyurt burada mı? Almanya'dan özel abonem. Nelida Manzano Arjantin'den Nelida. Nelida yok. Delfina Di Masio Şili'den, Güney Amerika Şili'den Delfina Di Masio. Caner Tuzcu özel abonem ve moderatörüm. Bu arada Banu Kabaş, Bilal abi, Şebnem ablaya selamlar. Aleykümselam. Banu Kabaş, Caner Tuzcu'nun babası nasıl oldu? Bilgin var mı? Caner Tuzcu'nun babası yoğun bakımdaydı. Almanya'da biraz geç iftar. Nur Hayat. Peki Banu bir bilgin varsa yazarsan memnun olurum. Umarım iyileşiyordur. İnşallah. İnşallah iyileşiyordur. Evet. Peki. Bugün günlerden salı değil mi? Pazartesi. Ha, pazartesi, yarın salı. Bugün evet bugün senle pazartesi, perşembe Arzu Altıntaş'ta yayınımız. Yarın salı İpek Canbulat'ta. Bakalım İpek Canbulat nerede kalacak yarın akşam yayını demek istemiyorum. Öyle olur gerçekleşir. Zaten retro zamanı. Evet, evet. Bir şey çıkmasın ya İpek ya ne olur ya. Yani benim bu partnerlerim arasında, yayın yaptığım arkadaşlarım arasında en çok takılan İpek oluyor. O kadar çok sık hastalanıyor ki Bilal hastayım.
ve ertesi gün de iyileşiyor. Atom denen bir şey var. Ben hiç inanmıyorum o atoma ama var. Onu taktırıyor ve ertesi akşam yayında böyle canlı canlı konuşuyor benimle. Ben çok korkarım o serumlardan. Hiç Evet, yani normal serumu bile sevmem ben. Hastalığı hastalık gibi geçiririm. O yüzden de hastalanmamaya çalışırım. Kışları zaten biliyorsun kimseyle tokalaşıp öpüşmüyorum. O yüzden biraz koruyorum kendimi. çok iyi yapıyorsun canım. Çok iyi yapıyorsun. Çünkü insanlar hasta hayatım. Grip olmuşlar. Atıyorum 2 gün geçmiş. Geliyor seni öpüyor. Öper. Yani çok çok benciller yani. Sen grip ilacı kullanabiliyorsun. Ben kullanamıyorum ama. Sen herhangi bir başka ilacı kullanabiliyorsun. Ben kullanamıyorum. Dolayısıyla benim iyileşmem 10 gün sürüyor. Senin 2 gün sürüyor. O yüzden kışın vallahi herkesi çok tehlikeli buluyorum. Öpüşmüyorum kimseyle, tokalaşmıyorum da. Öptürme. Evet. Öptürme. Tokalaştığın zaman da elden geçiyor zaten. Tabii ki geçiyor. Geçiyor yani. Hiç gerek yok. Evet, çok haklısın. İpek, duyuyor musun İpek? İpek, kim bilir kimlerle öpüşüyorsun. Hep hasta oluyorsun İpek. Yayına gelemiyorsun ondan sonra. Hı hı. İpek. Peki, bu arada Onur Akay'la da çarşamba günü yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu Mert Ramazan Demir'in Miray Daner'le oynadığı Bize Bir Şey Olmaz dizisiyle ilgili kamera arkası görüntüleri bir video olarak yapım şirketi ONG, OGM Pictures yayınladı önceki gün. Dikkatli bakan arkadaşlar, Mert Ramazan Demir'i çok sevenler, dikkatli izledikleri zaman bu kısa tanıtım videosunun içinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i aynı karede gördüler. Afra Saraçoğlu ile bu dizinin hiçbir ilgisi yok. Bu dizi bu arada 25 Mart'ta yayına girecek dijital bir platformda. Afra Saraçoğlu'nun bu dizide hiçbir ilgisi yok. Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir fotoğrafı e, şeye ait. Yalı Çapkını dizisinin içinden, onları Seyran ve Ferit olarak izlediğimiz diziden Seyfer olarak bildiğimiz bu çifti, şu fotoğrafı arkadaşlar, bu tanıtımın içinde bir yere kuytuca böyle yerleştirmişler. Bize bu fotoğrafı gösteriyorlar. Bizim beynimizin içine işliyor. Şuur altımıza bu fotoğraf işliyor. Şimdi bunu insanlar, ha demek ki Afra'yı da göreceğiz Mert'le beraber dizide diye de düşünebilirler. Amaçları ne olabilir sence? Çok enteresan. Daha önce hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Değil Evet, mi? hiçbir şey böyle bir şey yapmadı ama yapımcı aynı. Yalı Çapkın'ın yapımcısı Hı bu hı. diziyi çekiyor şimdi. Fakat biliyorsun Yalı Çapkını dizisinin reytingi müthişti, yani 15 reyting alıyordu iyi zaman, Evet. yani ve bu fotoğrafı Miray Daner'le Mert Ramazan Demir'in yeni dizisinin içine. Peki şey mi acaba? Orada ikisi birbirine çok aşıktı ve insanlar çok seviyordu. Aynı aşkı, Ferit'le, neydi Sevcan mıydı? Neydi karakterin adı? Ferit'le Seyran. Seyran. Seyran'ın aynı aşkını izleyeceksiniz. Aynı tadında olabilir. Çünkü Miray Daner'in olduğu bir yere sanmıyorum ikisini aşık edeceklerdir. Bence aynı hissi duyacaksınız gibi bir atıfta bulunmuştur diye düşünüyorum. Yani bunu, evet, bunu okuma yok, ses yok. Şuur altına bunu işliyorlar. Şuur Hı altına hı. öyle işliyorlar ve insanlara bu tadı, evet doğru söylüyorsun, böyle bir tat verecek bu dizi size diye, ama bu etik bir şey değil tabii. Etik mi değil mi bunu da tartışalım. Benim görüşüm etik değil. Çünkü diyor ki insanlar sosyal medyada, bu esinlenme değil diyorlar. Bu düpedüz araklama diyorlar. Yani ne işi var o karenin orada? Siz bunun Miray Daner'le Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı karakterlerle bu insanlara bu etkiyi yaratmaya bakın. Sizin Hı işiniz hı. bu. Dolayısıyla peki reyting düşük geldiği zaman dönüp e, Yalı Çapkını'ndan Seyran ve Ferit sahnelerinden kırpıp bu dizinin içine mi koyacaksınız? İkide bir oraya mı sığınacaksınız? İnsanlar böyle yazıyorlar. Ben etik Doğru. bulmuyorum.
Ben etik bulmadım. Yani bu ilk defa oluyor. Evet, bravo. İlk defa Evet, oluyor. evet. Daha önce hiç yapılmadı. Bakalım ne çıkacak altından? Çünkü alıp, Afra Saraçoğlu'nu koyamayacaklar oraya. Belki konuk oyuncu diye düşünsem girmez, mümkünatı yok. Ancak öyle, yani o çağrışım. Seyran'la Ferit'e nasıl aşıktınız? Çok içinize işlemişti. Şimdi de Miray'la, diğer çocuğa öyle aşık olacaksınız Mert Ramazan Demir'e diye. Yeni bir ikili, Seyran'la Ferit ikilisi yaratıyoruz demek istediler bence. Diyor ki vatandaşın biri, Mert'e Seyran'a baktığın gibi bak, Miray'a da Seyran'a, Afra'ya baktığın gibi bak demişler herhalde diyor. Birisi öyle diyor. Evet. Vallahi Afra Kenan İmirzalıoğlu'na bakıyor şu anda meşgul. Seyfer kopyası Seyfer kopyası diyor bu dizi diyor. Orijinal diye sunulan dizi tam bir taklit. Kopyalamışlar. Sadece dizinin ismi değişmiş diyen de var. Böyle yapacağınıza keşke Afram'ı partner olarak oynatsaydınız. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile senaristi kınıyoruz. Tam bir kopya ustası onlar. İşin kolayına kaçmak istiyorlar diye ve ne eleştiriler, ne yüzlerce. Güzel bir şey söyledin. Afra şimdi Kenan İmirzalıoğlu'na bakıyor ve Evet. ona metiyeler düzdürtüyormuş senarist Kenan'a. Afra'nın ağzından aman Allah'ım ne güzel sözler söyletiyorlarmış. Kenan İmirzalıoğlu bir erkek olarak herhalde uçuyordur şimdi yani o metiyelerle, o sözlerle. Mutlaka. Yani tamam karaktere söylüyor onları. Karaktere söylüyor ama oyuncu da etkilenmez olur mu canım? Etkilenir değil mi? Üzerine alır o sözleri. Yok ya, almaz bence. Kenan İmirzalıoğlu olduğu için yazılıyor ama onlar onun Evet, o olduğu için arkadaşı. yazılıyor. Biraz övmek istiyorlar arkadaşları olduğu için. Ama Kenan da övgüyü hak ediyor ya. Yani ve konuştuğumuzda 50 senelik Kenan yani en az bir 30 senedir bu piyasada. Biraz yoktu, geri döndü ama çok efendi, çok tatlı, hiçbir zaman kötü bir şeyin içinde olmadı. Çok hak eden bir çocuk bence Kenan İmirzalıoğlu. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Katılıyorum. Çok entelektüel, kültürlü, Evet. kendini geliştirdi iyice. Evet, sessiz, sakin, efendi. Hiç böyle hatırladığın var mı? Ay ne aşırıydı Kenan, ne iticiydi, ne işte talihsiz bir yorumdu, ne biçim konuştu falan. Hiç öyle bir şey yok yani. Çok efendi bir çocukcağız. Aynen doğru söylüyorsunuz. Bir ismini kaçırdım canım. Bir izleyicimiz yazdı. Bilal Bey OGM değil MEF yapım diye tarça Evet. MEF yapım diye. E, Deprem oluyor sandım, Yok, kaçacaktım hemen. tarçının bastım, üzerine bastım. Evet haklısın arkadaşım. OGM yapımın o kadar çok dizisinde oynuyor ki gençler. Delikanlı OGM yapım, Abi OGM yapım. Delikanlıya gitti aklım. Bize bir şey olmaz. MEF yapım değil mi? Hande Erçel'in Hı Kenan hı. Bürsin'le oynadığı yapım şirketi, dizinin yapım şirketi. MEF mi MF mi neyse artık. Dolayısıyla o zaman şimdi hiç olmadı. Şimdi hiç olmadı o. Yani aynı yapım şirketi de değil ama yine Evet, nasıl koydular o zaman? nasıl koydular o zaman? Nasıl Enteresan. koydular? Mert burada arayı bulmuştur. OGM'nin patronundan izini Mert koparmıştır. Yani ya da yapımcılar da birbirlerini tanırlar. Arada Mert olduğu için herhalde yoksa kavga çıkar ya. Tabii canım, kimse izin vermez. Elinde çok reytingli bir iş var. Yeni Evet. başlayacak bir iş var. Öyle bir de yani piyasayı biliyoruz. Kimse kimseye destek vermez. OGM çok doğru. OGM MF yapıma dava açar diyor Gülseren. Bu evet enteresan. Bu enteresan. Bu enteresan bir gelişme. Sevgili arkadaşım çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben Çok teşekkür ederim. renk kattın yine. Dostlar hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İnşallah yine güzel haberlerle buluşuruz tekrar. Arzucuğum seviliyorsun. Sen de. İyi akşamlar herkese, izleyenlere. İyi akşamlar dostlar.